Herkese merhaba, Top Eleman'ın değerli menajerleri. 74. lig seviyesinin lig eşleşmeleri belli oldu. Ve bu videomuzda hem ligdeki rakiplerimi değerlendireceğim hem de oyuncu akademisine oyuncu seçmeleri yapabiliriz. Kadroya, formasyon, bu sezon hangi formasyonla oynamayı planlıyorum? Hangi taktiği planlıyorum? Ve antrenman modellerim neler olacak? Keza ki zaten aynısı olacak hemen hemen. Bunlara değineceğiz arkadaşlar ve videomuz başlasın. Ve arkadaşlar bu sezon çok doğru karar veren bir arkadaşımız var. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Kendisi bana özel sponsor gönderdi. Çok sağ ol kardeşim. Destiny Era kardeşim bana özel sponsorluk göndererek hayatının en büyük doğru kararını verdiğini düşünüyorum. Kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Tebrik, yani çok teşekkürler kardeşim. Hatta bile bakalım sana. Federasyondan bakalım. Çok teşekkürler. Çok sağ ol kardeşim. Bizde hediyeyi boş geri göndermek olmaz. Ben de sana birkaç tane şey gönderdim. Logoydu, formaydı. Bunları gönderdim. Çok sağ ol kardeşim. Çok memnun oldum. Hayatında böyle bir doğru karar verdiğin için çok sağ ol. Böylelikle özel sponsor ödülümüzü almış olduk. Çok sağ ol Destina. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar siz de böyle şeyler göndermek isterseniz önümüzdeki sezonlar gönderebilirsiniz. Hepinizin canı sağ olsun. Kesinlikle böyle bir talebim yok. Destiny kardeşim sana çok teşekkürler. Sizlerin de güzel düşüncemeniz bile yeterli. Herkesin her şey için çok sağ olun arkadaşlar. Çok mutlucuk oldum. Ponçik kalbim sevindi. Ve arkadaşlar aramızda hala kanala abone olmayanlar var. Onların isimlerini verip burada rencide etmek istemiyorum. Videoları sonuna kadar izlemeyenler var. Hala 1600-1500 saatimiz boşta. Burada onların isimlerini verip rencide etmek istemiyorum arkadaşlar. Gelelim biz bu senenin ligini değerlendirmeye. Bu sene arkadaşlar ligde hemen hemen efil gibiyiz. Yani burada beni zorlayacak bir tek bu arkadaş var. Dengiz 3-4 takımla beraber Dengiz. Bu da beni zorlayacak ama ne kadar zorlar siz tahmin edersiniz yani. Güzel bir taktik aslında. Böyle geri kalanları genelde 50'lik de var, 80'lik de var, 100'lük de var, 113'lük de var. Yani çok böyle bir takımlar yok. Yani ilk 3-4 garanti ama ben birinci olurum bu ligde. Çünkü geçen sezondan bayağı bir antrenman kartı biriktirmiştim. Kupada da zaten, kupa da kolay. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler de kolay. Yani kolay arkadaşlar. Biz bu işi ben mi doğru yaptım da böyle son 2-3 sezondur kolay liglere düşüyorum. Top Eleman mı YouTuber'lara torpil geçiyor? Bilemiyorum ama gayet memnunum yani. Düştüğüm ligden de, kupadan da, Şampiyonlar Ligi'nden de memnunum. Siz nasıl bir lige düştünüz? Yorumlarda yazın, hedefiniz kaç? Yani daha doğrusu şöyle mesela, ben burada normalde güç olarak sıraladığımızda ben ikinci olurum burada. Çünkü benden güçlü bir tek bu arkadaş var. Normal sıralamam ikincilik benim için normaldir ama birincilik başarılıdır. Yani siz de böyle yorumlarda yazabilirsiniz. Yani hatta lig seviyenizi de yazın. Yani böylelikle analiz etmiş oluruz arkadaşlar. Ben mesela 74. ligdeyim. En güçlü takım 132, en düşük 85. Siz de bu şekilde örneğin 15. lig seviyesi, en güçlü 110, en düşük 80. Takım ikinci sırada olur ama ben birinci sırayı hedefliyorum gibi şeyler yazarsanız yorumları okuyan arkadaşlar da hangi lig seviyesinde durumlar nedir? Sizin gücünüz nedir? Yani kendi gücünüzü de yazın. Bayağı istemiş oluyorum yani. Ya kolay zor gelmezse eğer. Mesela benim gücüm 128 seviye 74'teyim ve düştüğüm 74. seviyede 130 ile 80 arasında takımlar var, 50 arasında takımlar var. Normalde ikinci olurum ama birinciliği hedefliyorum. Ben bunu bir yorum yazarım da bu videodan sonra. Bu şekilde bir yorum yapmak isteyenler olursa herkes için bilgi sahibi olur. En azından mesela bir önceki şu anda mesela 74'üm 75'ten biri böyle yazsa merak ederim yani 75. lig seviyesinde durum nedir diye. Güzel bir etkileşim olur. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde yorumlar yazarsanız hepimiz için faydalı olur arkadaşlar. Ve gelelim kadroya. Kadroda ise arkadaşlar bu sezon zaten gene ezip geçeceğimi düşünüyorum. Durmak yok kardeş, saplamaya devam. Ankaralı, neydi Ankaralı? Benekli Ayhan gibi.
Aynen devam arkadaşlar. Bu yüzden de oyuncularımın en iyi oynadığı sistem bu. Çünkü ben oyuncularımı maçta analiz ettim. En iyi buralarda oynuyorlar. O yüzden bu şekilde oynayacağım. Sert hücum oynayacağım, uzun oynayacağım. Direkt sonuca gitsinler, gevelemesinler Abdullah Avcı gibi. Daha sonra offside taktiğimi bazı maçlarda açabilirim. Takım biraz daha ileride kurusun, hatlar arası mesafe bir muhabbetine. Top çalmam kolay ama zor da olabilir. Çünkü benden düşük takımlara zor oynuyorum. Böylelikle agresifliğim daha yüksek oluyor ve topu daha çok ayağımda tutuyorum. Bu şeyi deneyebilirim. Hatta şuna da geçebilirim arkadaşlar. Şunu ben bir kaydedeyim. Eğer işler umduğum gibi gitmezse arkadaşlar, geçeceğim taktik sistemi şu olacak. Şu oyuncuların şurada da hatta şu tam şurada daha iyi oynuyor. Bu da buralarda da güzel oynuyor. Şöyle tam çizgiye değecek. Bu sisteme de geçebilirim arkadaşlar. Hatta şu üçünü de kapatabilirim de kapatmayabilirim de. Bu sisteme de geçebilirim duruma göre. Tamamen maçınların gidişatına göre ama öyle zor birlikte değilim. Yani o yüzden ben gene kendi bildiğim oyunu oynayacağım. Buna ne diyoruz? Yükle diyoruz. Kendi bildiğim oyunu oynayacağım arkadaşlar. Taktiklerim, emirlerim de bu şekilde olacak. Ve kadromda şuna da değinmek lazım. Yani ben şimdi burada mesela hangi oyuncuyu göndersem, yani önümüzdeki sezon altyapıdan oyuncu çıkartma kısmında hiçbirini arkadaşlar gönderesim gelmiyor. Yani bunun ortalama kalitesi 107 ama yani savunma becerisi de 162. Yani benim için gayet ideal. O yüzden çok göndermek istemiyorum. Yani gönderirsem zaten ya DR göndereceğim ya da MR, Maradona'mız var. Maradona'yı da gönderebilirim. Siz de takımınızı böyle bir analiz edin. Bu Maradona'mızın da mesela gücü, kalitesi 123 ama hücumu da 207. Yani bunu nasıl göndereyim ben ya? Yani gönderemem ben bu oyuncuyu. O yüzden de istatistiklere de baktığımızda da güzel de bir verim veriyor. Hemen hemen bir gol ortalamasına sahip. Bu yüzden bu sezon arkadaşlar altyapıdan bir oyuncu çıkartmayacağım. Eğer altyapıdan siz oyuncu çıkartırken şu jetona arkadaşlar dikkat edin. En yüksek jetonu isteyen oyuncu en güzel gelişen oyuncu oluyor. Eğer mevkilendirme kısmında da böyle bir o altyapıdan oyuncu çıkartacaksanız en yüksek token'ı isteyen oyuncuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ben şu anda her mevkiden birer tane çıkartacağım. Yani o yüzden de ücretsizleri alacağım buradan. Kaleci alalım, santrafor alalım. Orta saha vardı galiba. Defans vardı, orta saha alalım. 2 token olsun zaten, token bol. Bu da dursun burada, belki özel sporun sonuna geliriz. Bu sezona da bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Bu sezonda muhtemelen bir tasarruf sezonu olacak. Bakalım tasarruf sezonunda yani gene biriktireceğim. Böylelikle sezon içerisinde yapacağım antrenmanlarda, gene alıştırmalarda şu kartların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Yani hepsinden var böyle. Yani efiller. Bunları zor maçlarda bir kastım mı var ya arkadaşlar? Yani rakip duman olur, duman. Yani özellikle şu sarı kart. Yani şu sarı kart arkadaşlar, bunu bir maçta kullandığınızda yani rakip %10-15 olsun direkt yenersiniz yani. Rakip ya da afallar yani. Bununla alakalı da bir videom gelecek. Bundan değil, daha doğrusu farklı bir video araştırmam var. Bazı arkadaşlardan bilgiler alıyorum. O bilgileri de toplayayım arkadaşlar. Öyle güzel bir videoyu da hazırlayacağım sizlere. Beraber öğrenmiş olacağız. Oyuncu seçmelerimiz böyleydi. Antrenmanlardayız arkadaşlar. Benim şu anda ekranın şurasında gördüğünüz, şu kısımda gördüğünüz, yani şurada gördüğünüz karttaki antrenmanların aynısını yapıyorum. O videoyu da izleyin arkadaşlar. Yani 1600 saat nasıl tamamlanacak? Yoksa şöyle özet geçeyim mesela. Kalecilere bu antrenmanı yaptırıyorum. Tamamen full kalecilerime, hücumcularıma gene bu antrenmanı yaptırıyorum. Bazen değiştiriyorum bunları ama hücuma kaleciyi de ekliyorum. Az kalecim de hücumda oynuyor. Hücum antrenmanı yaptırıyor. Böylelikle hem hücumcularım iyi gol atıyor, kalecim de daha iyi gelişiyor. Onu da bir arkadaştan öğrenmiştim. Savunma antrenmanında bu şekilde olacak. Gene sadece savunmacılar. Daha sonra orta sahadakilerin antrenmanı gene bu. Bu antrenmanları böyle günlük tekrarla deyip devam edeceğim arkadaşlar. Fiziksel olarak da genelde ya tüm takıma ya da kondisyonu yüksek olanları. Şu en son kartta eğer bonusu eksik kalan varsa onu koyuyorum. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Ve daha da önemlisi antrenmanlarda tüm takıma şu antrenmanı yaptırıyorum. Bak ben mesela bugün yaptırmamışım. Tüm takıma şu antrenmanı yaptırıyorum.
Bu muazzam etkili oluyor. Böylece arkadaşlar gayet verimli bir şekilde, yani maçların sonunda takımımız çok iyi hazırlandı gibi bildirimler alabiliyoruz. Antrenman sistemimiz de böyleydi. Siz de değişik denediğiniz antrenman modelleri varsa yazarsınız arkadaşlar. Özel sponsorda şey de var arkadaşlar. Bu yıl kura çılgınlığında bilet biriktiriyorum. Şimdiden başladım bilet biriktirmeye. Yeni taktikleri deneyeceğiz. Bakalım o zaman buralar ne olacak? Çok bir ihtiyacım yok ama işte denemek için yapıyorum şu anda. Kura çılgınlığında efil gideceğiz. Bu sezon bir de tecrübe sahası da geldi. Bunu da biliyorsunuz zaten arkadaşlar çoğunuz. Tecrübe sahasında bunları böyle gördüğünüzde arkadaşlar tamamlıyoruz ve bir sürü her gün birer tane tamamlıyoruz ve bunları kazanıyoruz. Bunlara da dikkat ederken zaten şu hedefleri baz alın. Ona göre maçlara çıkın. Çünkü bir sonraki turlarda hedefler değişiyor. İşte atıyorum 3 tane MC olsun. Bir tane güçlü defans olsun. Cart curt tarzında şeyler yani. Bunlara da dikkat edersiniz arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz zaten. Bu sezon bir de sıkı şutlarda erken geldi. Sıkı şutlarda hatta beraber yapalım bir tane ya. Bakalım hani de mor. Çok güzel. Moru her tarafı veririz. Ve başlat diyorum arkadaşlar. 6500 buradaydı. Buraya gitti, buraya gitti, buraya. Şu herhalde. Vira bismillah. 100. Kazandık. Aynı yerine tıklayalım bir de. 300. Ya çok bunlar bizi bozmasın ya. Bu bizi bozar kardeşim ya. 300 tanesi bizi bozar ya. Acı. 6500'ü tamamla dedik. Tamamlayamadık. Neyse bunları alırız. Bakın şimdi arkadaşlar şurada şu da geldi. Bakın ben geçen videolarımızda izleyenler bir oyun tarzı geliştiricisi diyor. Ne oldu şimdi mesela? Benim zaten kadromda oyun tarzı kısmında beklettiğim oyuncu vardı. Bu böyle bir görev geldiğinde yapayım diye. Ve artık böyle bir görev geldi. Hemen tamamlayalım bunu da. Süper. Bu görevi de tamamladık. Böylelikle 2 tane daha top kazandık galiba. O toplarla da hemen bir sıkı şut yapalım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum yani de uzadı gene. Sıkı şutlar yapalım. Şunu da alalım. Ha, şu da güzel. Bunu da alalım. Bunları da alalım. Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? İçimdeki psycho her an ortaya çıkabilir. İçimdeki taraftar. Neydi onlar, İngiliz taraftarlar vardı, neydi? Holiganlar. 2 tane daha şutumuz var. 6500. Neredesin yavru ceylan? Burada mısın? Gene 100. Gene 100. Bak. Şimdi tıklayacağım gene 100. Nereye tıklasak şuraya tıklayayım. 100 lan. 300. Vay be. Çok şaşırdım. Bu sezon çok nenay oldu arkadaşlar. Geçen sezon ne güzel toplamıştım. Hatta oyunculara kanat da takıyordum. Olmadı. Neyse bu işler böyleydi arkadaşlar. Ligdeki durumlarınızı, Şampiyonlar Ligi, kupayı yorumlarda yazarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Destiny kardeşim, çok teşekkürler kardeşim. Allah'a emanetsin. Mutlu ettin beni. Bu fukarayı mutlu ettin. Çok sağ ol kardeşim benim. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler, keyifli oyunlar.